Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda çok güzel rengarenk dondurma örgü modelinin anlatımını yapacağım. Modeli çift taraflı da kullanabilirsiniz. Her iki tarafı birbirinden güzel arkadaşlar. Bunu yaparken 3 renk kullandım. Şimdi yapacağım ise 2 renk kullanıyorum. Renk tercihi kendi istediğiniz gibi çoğaltıp azaltabilirsiniz. Tığ numarası 3 numaralı olursa daha iyi olur. Ben 3 numaralı tığımı kaybettiğim için 2.75 milimlik bir tığ tercih ediyorum. İplerim orta kalınlıkta bebe yünü ipi kullanıyorum. Öncelikle zincir çekiyorum. Modeli nerede isterseniz orada kullanın. Bebek örgülerinde hepsine yakışır. Bebek battaniyesinde de çok güzel olur. En başta zincirlerinizi fazladan çekin. Modeli ilk sıradan itibaren zincir üzeri kuracağımız için fazla gelen zincirlerinizi kesebilirsiniz. Model göstermek amaçlı bu kadar yeterli. Başına sarıyorum. 4. zincirimin içine batıyorum. Bu şekilde 4. zincirimin içine battım. Şimdi buraya bir zincir çektim. Başına sardım. Yine aynı yuvaya batıyorum. 1 ve oluşturdum. Hiç zincir çekmeden arasında bir atlıyor, 2 atlıyor, üçüncünün içine batarak tekrar aynı şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Arasına bir zincir, tekrar aynı yuvaya batarak bir tane ikili trabzan daha yaptım. Arasına hiç zincir çekmeden 2 tane atlayıp üçüncü yuvaya batıyorum. Tekrar bir tane trabzan, arasına bir zincir, yine aynı yuvaya bir tane daha trabzan yaptım. Başına sardım, 2 atlayıp üçüncü yuvaya batıyorum. Bir tane trabzan, arasına bir zincir, aynı yuvaya tekrardan bir trabzan. Başına sardım, 2 atlayıp üçüncü yuvaya bir trabzan, 2 zincir çekip aynı bir zincir çekip aynı yuvaya bir trabzan. Hiç zincir çekmeden bir atlayıp ikinci yuvanın içerisine bir tane trabzan yaptım. Bu kadar yeterlidir. Fazla gelen zincirlerinizi siz de benim gibi 2 zincir öteden keserek burayı ayarlayabilirsiniz. 2 tane zincirimi çektim, örgümü çevirdim. Şimdi örgümü çevirdim. Başına hiç dolamıyorum. Hemen şu ara boşluğa batıyorum. Bir tane aldım. V harfinin içine batıyorum. Bir tane aldım. Diğer boşluğa batıyorum. Bir tane aldım. Toplamda 3 tane oldu. 2 defa da çektim. Bu şekilde 2 defa da çektim. Arasına 2 zincir. Son battığım yuvaya batıyorum. 1 V'nin içine batarak 1, sıradaki yuvaya batarak 1. Toplamda 3 taneyi 2 defa da çektim. Arasına 2 zincir yaptım. Yine son battığım yuvaya 1, ara boşluğa 1, diğer ara boşluğa 1. Toplamda 3 tane 2 defa da çektim. 2 zincir yaptım. Yine son battığım yuvadan 1, ara boşluğa 1, diğer ara boşluğa 1. Toplamda 3 tane yaptım. 2 zincirimi çektim, başına sarmadan yine son battığım yuvadan 1, sıradaki 1 ve son trabzanla zincirin arasına batarak bir tane yaptım. Toplamda 3 tane 2 defadan çektim. Burada 2 zincirimi yaptım, başına sardım. Zincirim var, alttan sayıyorum. 1 2 3. zincir değil de 4. son zincirin içine batarak burada bir tane trabzan yaptım. Boyunu çok uzatmayalım, kısa bir trabzan yaptım. Şimdi birinci sıramız tamam. İp değiştirme, yani ip değişimine geçiyoruz hemen burada. İp değişimini yaparken 3 renk yaparsanız eğer iplerinizi koparın, ama 2 renk yapacaksanız ipinizi koparmaya gerek yok. Bir zincirimi yaptım. 2 zincirimi yaptım. Örgümü çevirdim. Bağladığım ipimden aradan yürütüyorum.
Şimdi arkadaşlar birinci sırada 5 tane külahımız var. Yani 5 tane dondurma külahlarımız var. İkinci sırada bu 4'e düşecek. Öncelikle 2 tane zincirimi çektim. Başına sardım. Şu nokta bakın arkadaşlar. Başka bir tığla göstereyim. Şu ara boşluğa batıyoruz. Bakın şu ara boşluğa batıyoruz. Başına sardım. Hemen şu ara boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir yaptım. Yine aynı yuvaya batıyorum. Bir tane daha külah yaptım. Model için zemin hazırlıyoruz. Hiç zincir çekmeden başına sardım. Buradaki ipinizi aradan koparabilirsiniz veya gizleyebilirsiniz. Başına sardım. Sıradaki yuvaya batıyorum, ara boşluğa. Tekrar buraya bir tane külah oluşturuyoruz. Bir tane ikili trabzan, arasına bir zincir, aynı yuvaya batarak tekrardan bir tane ikili trabzan yaptım. Başına sardım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Yine bir tane ikili trabzan, arasına bir zincir, aynı yuvaya tekrardan bir tane trabzanımı yaptım. Başına sardım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Bir zincir, yine aynı yuvaya bir tane daha yaptım. 4 tane yuvalarımız oldu bu sırada. Arasına bir zincirimi çektim. Başına sardım. Bakın arkadaşlar, burada 2 zincir yaparak geri dönüş yapmıştık. Oraya batıyorum. Bir trabzanımı yaptım. Bir zincir yaptım. Örgümü çevirdim. Şimdi tekrar örgümü çevirdim. Şu boşluğa, başına hiç dolamadan buradaki boşluğa batıyorum. 1. Sıradakine batıyorum. 2. Sıradakine batıyorum. 3 tane oldu. 2 defa da çektim. 1, 2 zincirimi yaptım. Başına almadan hemen sıradakine batıyorum. 1. Sıradaki 2, sıradaki 3. 3 taneyi bir çektim. 2 taneyi bir çektim. Arasına 2 zincir, yine 1, sıradaki 1, sıradaki 1, 3 taneyi 1, 2 taneyi bir çektim. Arasına 2 zincir, 1, sıradaki 1, sıradaki 1, 3'ünü bir çektim, ikisini bir çektim. 2 zincir yaptım, başına sardım. Burada zincirlerimiz var. En dipteki zincire batıyorum. En dipteki zincire batıyorum. Burada öncelikle bir tane trabzanımı yaptım. Sıra sonuna geldim. Kenar trabzanımı oluşturdum bu şekilde. Şimdi burada renk değişimini yapacağım. Rengimi koparmadan hemen ikinci rengimi aldım. Tekrar ediyorum. Siz kaç tane renk yapmak isterseniz ona göre renginizi seçin. Ben çok kalabalık olmasın diye model anlatımında sadece 2 tane yaptım. Bunu sıkılaştırdıktan sonra 2 tane zincirimi yaptım. Örgümü çevirdim. Şimdi arkadaşlar birinci modelimizi tekrar ediyoruz. Birincisini yaparken zincir üzeri yaptık. Şimdi yapacağımız ise model üzeri olacak. O yüzden tekrardan anlatımını yapacağım. Başına sardım. Bakın bunun üzerine gelecek şekilde birinci sıramızın tekrarı olduğu için hemen şu boşluğa batıyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum. Öncelikle bir tane trabzan yaptım. Bir zincir, yine aynı yuvaya bir tane trabzanımı yaptım. Bakın bir tane külah oluşturduk. Bu modelin tam üstüne gelecek şekilde. Başına sardım. Hemen ikinci boşluğa batıyorum şuraya. Tekrar bir trabzan, bir zincir, yine aynı yuvada bir tane trabzan yaptım. Başına sardım. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bir trabzan, bir zincir, yine aynı yuvada bir tane trabzan. Bir zincirimi zincir yapmıyorum, özür dilerim. Başına sardım. Bir sonraki yuvadan tekrar bir tane külahımızı yapıyoruz. Bir zincir, aynı yuvada tekrar bir tane. Başına sardım, hemen son boşluk. Burası bizim son boşluğumuz. Öncelikle bir tane yaptım. Bir zincir, aynı yuvaya bir tane daha yaptım
Ve burası son olduğu için hiç zincir yapmadan kenara, bakın kenara batıyorum. Bunu hemen kaydırıyorum biraz. Şurada trabzanımın tepesine, bakın trabzanımın tam tepesine batıyorum. Bir tane trabzan oluşturdum. Böylece birinci modelimizi tekrar etmiş olduk. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Şimdi yine bir zincirimi çektim, örgümü çevirdim. Başına hiç dolamıyorum, hemen bakın trabzan ve külahın arasındaki boşluk yuvaya batıyorum. 1 yanındaki 1 yanındaki 1. 3 taneyi 1 çektim, 2 taneyi 1 çektim. 2 zincir, hemen son battığım yuvadan 1, sıradaki 1, sıradaki 1, üçünü 1 çektim. 2 zincir, sıradakinden alıyorum, üçünü 1 çektim. 2 zincir, sıradakine batıyorum, 3 taneyi aldım, üçünü 1 çektim. 2 zincir, yine sıradakinden ve sıradakinden aldım, başına sardım, bir zincirimi çektim, 2 zincirimi çektim, başına sardım. Burada 2 zincirimiz var, son zincir, yani burası bir zincir değil, ikinci zincirin içine batıyorum, sıkıca 2 tane trabzan yaptım. Yarım trabzan da yapabilirsiniz. Eğer trabzanınızı uzatırsanız kenarlarınız uzar, orta kısmı alçak kalır. O yüzden yarım trabzan yapabilir ya da trabzanınızı çok sıkı yapabilirsiniz. Tekrar renk değişimine geçtim ve yine ikinci sıramızı tekrar ediyoruz. 2 tane trabzan, 2 tane zincirimi yaptım, örgümü çevirdim. Arkadaşlar birinci sırayı yaptık. Şimdi aynı şekilde ikinci sırayı tekrar ediyoruz. Çok basit bir işlem burası da yine. Kafanız karışmasın diye ben başlatacağım. Siz devam edersiniz sonra. Başına sardım. Bakın arkadaşlar, pembenin üzerine denk gelecek şekilde. Özellikle 2 tane renk de göstermek istediğim renk seçeneği çoğaldıkça kafanız karışabilir. O yüzden 2 tane ile gösterdim. Pembenin üzerine denk gelecek şekilde ikinci sıramızı tekrar ettiğimiz için şu ara boşluğa batıyoruz. Başına sardım, ara boşluğa batıyorum. Burada bir tane trabzanımı yaptım. Bir zincirimi yaptım, başına sardım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yaptım. Yani dondurmamızın külahını oluşturduk. Başına sarıyorum, sıradakine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir, yine aynı yuvaya bir trabzan. Başına sardım, sıradakine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir, aynı yuvaya bir trabzan. Sıradakine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir, aynı yuvaya bir trabzan. Başına sarıyorum. Buraya isterseniz bir zincir çekebilirsiniz. Ben bir zincir çekiyorum. Başına sardım. Bakın şurası ilk trabzanımız vardı. Bir tane sık iğne ile geri dönüş yapmıştık. Tam içine batıyorum. Buraya bir tane trabzanımı yaptım. Pembeyi tekrar ediyoruz. Bir zincirimi yaptım, örgümü çevirdim. Yine dondurmalarımızın üzerine yapıyoruz. Şimdi başına hiç dolamıyorum. Boşlukta bir, külahın içinde bir, yanından bir, üçünü birlikte kapattım. 2 zincir, son battığım yuvaya bir, külahın içinde bir, sıradaki yuvadan bir, üçünü birlikte önce kapattım, sonra ikisini. 2 zincir yapıyorum. Önce son battığım yuvadan bir, külahın içinden ve hemen yanından önce üçünü bir kapattım, sonra ikisini bir kapattım. 2 zincir yaptım. Son battığım yuvadan bir, külahın içinden bir, yanındaki yuvadan bir, üçünü bir kapattım, daha sonra ikisini bir kapattım. 2 zincir yaptım. Burada hemen yine birinci zincirimiz var. Bakın şöyle sıkılaştırayım. İkinci zincirimizin tepesine batıyoruz. Bir tane sıkıca trabzanımızı yaptık. Yine birinci sıramızı tekrar ediyoruz. Yine arkadaşlar kafanız karışmasın diye ben başlayacağım ve siz devam edin.
2 zincirimi yaptım, örgümü çevirdim, başına sardım. Bakın birinci sırayı tekrar ettiğimiz için hemen baştaki yuvaya batıyorum. Öncelikle bir trabzan, bir zincir, aynı yuvaya bir trabzan. Başına sardım, sıradakine bir trabzan, bir zincir, aynı yuvaya bir trabzan. Sıradakine bir trabzan, bir zincir, aynı yuvaya bir trabzan. Sıradakine bir trabzan, bir zincir, aynı yuvaya bir trabzan. Sıradakine bir trabzan, bir zincir, aynı yuvaya bir trabzan. Hiç zincir çekmeden burada birinci hemen zincirimin içine batıyorum. Burası biraz sert olduğu için beni zorladı. Bir tane trabzan yaptım. Yine 5 tane yuvalarımızı yaptık. Arkadaşlar modelimiz böyle. Şimdi bir zincirimi yapıyorum. Örgümü çeviriyorum hemen. Trabzanın arasındaki boşluk, külahın içindeki boşluk, yanındaki boşlukta aldım. 2 zincir aynı şekilde. Arkadaşlar modelimiz böyle. Siz kendi istediğiniz gibi, dilediğiniz kadar renklerden oluşturun. 3 renk de çok güzel olur. 2 renk de çok güzel olur. Tek renk de yapabilirsiniz. Modeli çanta olarak da kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesini de kullanabilirsiniz. Atkı berelere uygun değil. Biraz sert bir model oluyor onlar için. Ama bebek yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Videomun sonuna geldiğim, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana desteklerinizi verebilirsiniz. Başka bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.